Merhaba, ben Avukat Ergün Çeliksoy. Bugün sizlerle E2 vizesinde veya E2 statü değişikliğinde en çok red sebebi olan konuları birlikte değerlendireceğiz. Eğer E2 vizesine başvurmayı düşünüyorsanız muhakkak bu videoda bahsettiğim detaylara dikkat etmenizi öneririm. Çünkü bu sebeplerden dolayı E2 vizeleri reddedilmekte. Bizim ofisimizde yaptığımız başvuruları ve Amerika'da yapılan E2 başvurularını genel olarak incelediğimde öne çıkan 5-6 tane önemli red sebebi var. Bunları tek tek anlatacağım size. Siz başvurunuzu hazırlarken ya da E2 sürecinde bunlara dikkat etmeniz halinde E2'den onay alma olasılığınızı büyük oranda artırmış olacağınızı düşünüyorum. Eğer hazırsanız başlayalım. Amerika'da E2 başvurularının reddedilme sebeplerinin başlıcalarından bir tanesi de Amerika'da eğer halihazırda belli bir statüyle giriş yaptıktan sonra E2 statü değişikliği yapacaksanız bu durumda statünüzün yani Amerika'da bulunduğunuz süre boyunca herhangi bir statü ihlali yapıp yapmadığınız meselesi. İnsanlar bunu çok kaçırıyorlar. Diyelim ki siz Amerika'ya öğrenci vizesiyle geldiniz ya da turist vizesiyle geldiniz. Zaman geçtikten sonra da yatırım imkanları doğdu ve dediniz ki ben E2 yatırımcı vizesine statü değişikliği yapmak istiyorum. Bu noktada dikkat etmeniz gereken şey sizin mevcut bulunduğunuz statünüz dolmadan önce E2 vize başvurunuzu, E2 statü değişikliği başvurunuzu göçmenlik ofisine göndermek. İnsanlar genelde bu tabii ki E2 başvuruları biraz planlama gerektirdiği için ve birkaç ay aldığı için bu planlamayı doğru yapamıyorlar. Ve diyelim ki turist vizesiyle Amerika'ya gelindi. 6 ay dolmaya çok yakın E2 yapma düşüncesi şekilleniyor ve çok az bir süre kalıyor. Şirket kurulumu için, para transferi için, şirket hesabına konulan paranın yatırıma dönüştürülmesi için çok az bir süre kaldığından bu tabii ki paniğe neden oluyor. Ya mevcut statü dolmadan önce E2 başvuruları yapılamıyor yahut da statünün verdiği sıkışıklıktan dolayı, baskıdan ve stresten dolayı E2 için atılması gereken adımlar doğru şekilde atılmıyor. O yüzden eğer E2 statü değişikliği yapmak istiyorsanız Amerika içinden yapmanız gereken şey mevcut statünüzü ve statünüzün expire olacağı yani ne zaman dolacağı tarihi net bir şekilde bilmeniz ve buna göre önceden bir planlama yapmanız gerekiyor. Bu benim vereceğim ilk tavsiye. E2 vize başvurularında benim sık sık gördüğüm ikinci red sebebi ya da E2'den onay alma olasılığını düşüren şey yanlış sektör veya yanlış iş kolu tercihi. Bir kişi bir yatırım yapmak istiyor diyelim ve belli bir miktar parası var Amerika'daki şirketine koymak için. Diyelim ki 50 bin dolar, 60 bin dolarlık bir yatırım yapmak istiyor. Bu yatırımı yaparken eğer doğru iş kolunu seçemezse, doğru sektörü seçemezse şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Diyelim ki siz bir iş kuracaksınız. Bu iş için normalde gerekli olan para eğer 150 bin dolarsa ama siz sadece 50 bin dolarlık bir yatırımla bu işe başvurmayı, bu projeyi gerçekleştirmeyi düşünüyorsanız zaten sizin E2 başvurunuz en baştan yanlış kurgulanmış demektir. Bu benim sık sık gördüğüm bir durum. Bunu en çok nerede görüyorum ben? Belli bir miktar parayla, yatırımla mevcut hali hazırda aktif olan bir işletmeyi devralma durumlarında sık sık görüyorum. Örneğin bir restoran var diyelim ya da herhangi bir sektörde işleyen bir operasyon, bir işletme var. Bir kişi geliyor diyor ki avukat bey benim 60 bin dolarım var. Ben bu işletmeyi satın alıp E2 statü değişikliği yapacağım ya da E2 vizesine başvuracağım. Tamam diyoruz, olur, neden olmasın, bakalım. Sonra biz mevcut olan işletmenin banka kaydına, tax return'lerine yani vergi beyannamelerine baktığımızda o işletme diyelim ki 300 bin dolar, 400 bin dolar yıllık cirolar yapmış. Yıllık karlılığı belki ilgili kişinin yatırım yapacağı miktardan fazla. Bir yılda yaptığı kar. Şu soru gündeme geliyor. Ya sen yıllık 300-400 bin dolar ciro yapan ve yıllık karlılığı 40 bin, 50 bin, 60 bin dolar alan bir işletmenin tamamını bütün esetleriyle birlikte nasıl oluyor da 50 bin dolara, 60 bin dolara satın alıyorsun? Bu çok gözden kaçan bir durum. Ben bunu çok sık görüyorum. İnsanların yaklaşımı sadece ben şirkete para koydum ve bu parayı da şimdi bir şekilde harcayacağım bir işletmeye E2 vizesini alacağım yönünde. Ama işini düzgün yapan bir göçmenlik memuru şu soruyu sorar. Bu aldığın işletmenin güncel fair market value dediğimiz piyasa değeri ne? Buna ilişkin hatta bir üçüncü kişiden değerlendirme bile talep edebilir. Yani diyebilir ki sen bu işletmeyi alıyorsun ama bu işletmenin piyasa değeri ne? Ben buna yönelik bir rapor istiyorum diyebilir ve böyle bir şeyde o işletmenin gerçek değeri ortaya çıkacağı için artık ne kadarsa ve sizin o işletmeyi almak için koyacağınız para da bundan çok düşükse zaten sizin kurgunuz en başta yanlış yapılmış oluyor. O yüzden buna kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle mevcut bir işletmeyi devralırken
Eğer yapacağınız yatırım o işletmenin tamamını satın almaya yetecek kadar yüksek değilse o işletmenin %50'sini, %60'ını satın alma yöntemleriyle başvurunuzun onay olasılığını daha da artırabilirsiniz. Bu konuda tabii eğer bu şekilde bir işletme alım yöntemiyle E2'ye başvurmayı düşünen varsa ofisimizle iletişime geçebilirler. Biz de zaten sorularınıza yardımcı oluruz. E2 vize başvurularında redde sebep olan üçüncü önemli konuysa paranın kaynağının tam olarak ne olması gerektiğinin anlaşılamaması. Bakın her videoda, her telefon konuşmasında, her video görüşmesinde herkese ben bu konunun altını ısrarla çiziyorum. Çünkü gördüğüm şekilde bu paranın kaynağı konusu net şekilde insanlar tarafından hala anlaşılmış değil. Siz Amerika'ya bir şirket kurdunuz. Bu şirkete bir banka hesabı açtınız. Belli bir miktar yatırım yapacaksınız. Buraya kadar hiçbir problem yok. Önemli olan bu yapacağınız yatırımın kaynağı ne? Yani siz bu parayı nereden elde ettiniz? Bu çok önemli ve bunu belgelerle göstermek çok önemli. Siz Amerika'ya diyelim ki 60 bin dolar bir yatırım yapacaksınız. Soru şu, bu 60 bin doları sen nasıl kazandın? Nasıl elde ettin? Bunun nasıl kazanıldığı şu yönüyle önemli. Amerika kara parayla mücadele konusunda çok hassas davranıyor. Sizin Amerika'daki şirketinize koyacağınız bu 60 bin dolarlık yatırımın tamamını belgelerle göstermeniz gerekiyor. Peki paranın kaynağı ne olabilir? Paranın kaynağı her şey olabilir. Ev satışı olabilir, araç satışı olabilir, arsa satışı olabilir. Türkiye'de bir işletmeniz vardır. Buradan elde ettiğiniz gelirler olabilir. Yıllar içinde eğer gerçekten bu parayı maaşınızda biriktirdiyseniz bunları göstererek paranın kaynağını kanıtlayabilirsiniz. Bir aile üyenizden, arkadaşınızdan hediye aldıysanız gift, bunları gösterebilirsiniz. Bu şekilde paranın kaynağını kuruşuna kadar belgelerle desteklemeniz, göstermeniz gerekiyor. Herhangi bir şüphe oluştuğu durumda, yani paranın kaynağı ile ilgili herhangi bir şüphe oluştuğu durumda E2 vizenizi almanız gerçekten çok zor. O yüzden siz şu an halihazırda Amerika'da olabilirsiniz. Halihazırda Türkiye'de olup konsolosluk süreci yürütmeyi planlıyor olabilirsiniz. Hangi yöntemi benimsediğiniz önemli değil. Önemli olan ne kadar yatırım yapacaksınız ve bu yatırımın kaynağını kuruşuna kadar belgelerle düzgün şekilde gösterebiliyor musunuz? Benim buradaki tavsiyem şu: eğer E2 vizesini araştırıyorsanız ve yakın zamanda E2 vizesine başvurmayı düşünüyorsanız hiçbir adım atmadan ilk olarak yatırım yapacağınız miktarı belirleyin ve bu paranın kaynağı temiz mi? E2 vizesi için uygun mu? Bunu netleştirin. Niye bunu söylüyorum? Çünkü pratikte ben şunu görüyorum. İnsanlar kafalarında belli bir yatırım miktarı belirlemiş oluyorlar ve daha bu paranın kaynağı konusunu netleştirmeden bazı adımlar atıyorlar. Örneğin şirket kuruyor. Kurduğu şirkete hatta para gönderiyor Türkiye'den. Sonra avukata geliyor. Biz bakıyoruz dosyaya. Amerika'da şirket kurulmuş, güzel, vergi numarası alınmış, banka hesabı açılmış, bunların hepsi iyi. Ama şirkete gönderilen paranın kaynağını göstermede sıkıntılar var. Belgelemede sıkıntı var ya da paranın tam kaynağına gidemiyorsan bazı kesintiler var, açıklanamayan para hareketleri var. Bu durumda belli bir aşamaya gelmiş olan dosya maalesef ilerlemiyor o saatten sonra. Çünkü adımlar yanlış atılmış oluyor. Ve bu şekilde de bir miktar para Amerika'daki şirkete halihazırda girdiği için yeni bir kurguya çıktığımızda, yani yeni bir kurguyla yeni bir şirket üzerinden E2 planlaması yapmak istediğimizde paranın bir miktarı zaten halihazırda Amerika'ya gittiği için yatırım miktarını da azaltmış oluyor bu şekilde yapılan adımlar. O yüzden benim tavsiyem E2 vizesine başvurmayı düşünen herkesin ilk olarak paranın kaynağını açık ve net bir şekilde belirlemesi, sonra diğer adımlar atmaya başlaması. Biz de genelde E2 müvekkillerimizin hepsiyle ilk yaptığımız şey ne kadar yatırım yapacaksın ve bu paranın kaynağı ne, bunu belirlemek. Bir diğer önemli redde yol açan ve dikkat edilmesi gereken konuysa Amerika'daki sizin yatırım yaptığınız miktarın investment'a, yani yatırıma dönüşmesi. Bir önceki videoda anlatmıştım bunu. Amerika'da siz şirketinize belli bir miktar para koydunuz diyelim. Yanlış algı, bu parayı şirketin bankasına koymanın yeterli olacağı. Hayır kardeşim, yeterli değil. Siz bu paranın önemli bir miktarını yatırıma dönüştürmüş olmanız gerekiyor. Yani harcamış olmanız ya da harcama aşamasında olmanız gerekiyor. Ve bunu da belgelerde desteklemeniz gerekiyor. Benim burada gördüğüm sıkıntı ne? Birçok kişi E2 vizesini yaparken örneğin diyelim ki bir tane dövme stüdyosu açarak E2 vizesine başvuracak ve buraya 60 bin dolar para koydu diyelim. Burada yapılan şey şu: sizin harcamalarınız, yani şirketin kasasına koyduğunuz harcamaların şirketin yapacağı iş koluyla uyumlu olması gerekiyor. Örneğin dövme üzerinden örnek verdim. Bir dövme stüdyosuna ne gereklidir? Bir tane dövme sandalyesi gereklidir, ayna gerekli olabilir ya da dövme yapmaya yarayan aletler, mürekkep gerekli olabilir, değil mi? Yani bir dosyaya bakan memur
bu şirket için harcanan paranın bu kalemler için harcanmış olmasını bekler. Ama eğer siz bu şirketin kasasına koyduğunuz paradan yaptığınız harcamalar dövme stüdyosuyla alakalı değilse, örneğin gittiniz 5 tane bilgisayar aldınız, 3 tane telefon aldınız ve dediniz ki ben bunlar üzerinden yatırımcı vizesine başvuracağım. Geçmiş olsun diyorum o durumda, çünkü bu şekilde hiç kimseyi ikna edemezsiniz. Yani şirketin kasasına koyduğunuz parayı yatırıma dönüştürmeniz gerekiyor. Ama o yatırımın da şirketin iş koluyla yapacağı işle uyumlu olması gerekiyor. Bu yüzden bunu da belgelerle göstermemiz gerekiyor dediğim gibi. Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi. E2 vizelerinde son olarak dikkat etmeniz gereken önemli nokta ve gözden kaçırılması halinde redde yol açabilecek bir diğer unsur, sizin işletmenizin federal ya da yerel, lokal işletme lisanslarını gerektirmesi. Eğer yapacağınız iş kolu sizin lisans almanızı gerektiriyorsa, işletme lisansı almanızı gerektiriyorsa ilk olarak bu işletme lisanslarına başvurmak gerekiyor. Siz bir E2 planlaması yaparken eğer yapacağınız iş kolu lokal bazda, yerel bazda veya genel olarak bir işletme lisansı gerektiriyorsa bazen bu işletme lisanslarının alınması vakit alabiliyor. Birkaç ay sürdüğü de oluyor. Örneğin diyelim ki siz car dealership, yani araba kiralama yapacaksınız kendi bağımsız şekilde. Bunun için car dealership license almak gerekiyor. Eğer siz bunu atlarsanız, bu lisansı almadan sadece arabaları alarak ben car dealership yapacağım, yani araba kiralama işi yapacağım derseniz, bu durumda işletme lisansınız olmadığı için bu işi yapmak için muhtemelen E2 başvurunuz reddedilecektir ya da bu lisansı görmek isteyecektir bu dosyaya bakan memur. O yüzden ne iş yaptığınızla bağlı olarak bu iş için işletme lisansı gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bunun araştırılması gerekiyor ve yapacağınız iş işletme lisansı gerektiriyorsa ilk olarak bu lisanslara da başvurarak bir planlama yapılması gerekiyor. Umarım bu video faydalı olmuştur. E2 vizesine başvurmayı düşünüyorsanız, bu konuda hukuki desteğe ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dosyanıza baştan sona birlikte tasarlayarak ve uygun bir planlama ile en yüksek şekilde onay alacak hale getirerek başvurunuzu hazırlayabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.